Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, Ay ve Stelyum Kova arkadaşlarım da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım Haziran ayında senin için akacak olan en keyifli mesajlar nelerdir diyelim. Kartlarımızın hepsini seçelim ve bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ama kılıç dokuzlusuyla başladık. Bazılarınız böyle bir hasta, yorgun oluyor olabilirsiniz ve hatta baş ağrıları da çekiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kılıç üçlüsü. Arkadaşlar bazı kova burçlarının babasıyla sıkıntısı mı var? Hani burada ya baba ya patron ya da eril figürü. Parayı ilgilendiren konular ama. Yani böyle vermen gereken sıkı bir mücadele var sevgili Kova burcu. Hani böyle sözü geçen birinden bahsediyor açıkçası. Araba kartı bakalım. Hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim. Kılıç prensi. Evet ya bence de hepsini açalım. Kılıç ikilisi bakın. Bir mücadele var kovalarda. Ölüm kartı ama ciddi bir dönüşüm de var. Değnek üçlüsü. Bu ay sen böyle bir şey denir ya, ne denir? Deli cesareti denir ya arkadaşlar. Böyle bir şey sergileyeceksin ya. Hani uzun süredir düşünüyorum. Şimdi anlatacağım, bir dakika. Atlamayalım, karıştırmayalım. Havada mı kalacak diyelim. Bakalım nedir bu değnek sekizlisi? Büyücü. İşte burası çok güzel. Para ikilisi. Kılıç sekizlisi. Şuraya bir tane daha alalım da bakalım neymiş diyelim. Değnek ası. Siz. Güç. Ama çok güzel geldi. Şimdi sevgili Kova burcu, önce dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim. Sağlık ile ilgili konulara birazcık dikkat et. Neden? Sağlık ile ilgili daha böyle hani ciddi bir sağlık problemi olmayabilir ama diğer desteden açacaktım. Siz de bu desteği açıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu deste daha bir şey geldi açıkçası. Sizde yani Haziran ayında herkese diğer desteden baktım. Sizde bu desteği açtım. Şimdi burada sağlıkla ilgili birazcık daha böyle bir psikolojik sağlığına dikkat et. Yani psikolojik olarak birazcık kendini gergin hissedebilirsin. Kötü hissedebilirsin açıkçası. Hani ruhsal sağlığına birazcık dikkat et. Burada sağlıkla ilgili çok ciddi bir sorun yok. Sadece böyle bir kızgın. Bir de 3. hafta arkadaşlar kalp ile ilgili sağlık konularına dikkat et sevgili Kova burcu. Onun dışında bir sıkıntı yok. Sadece böyle ufak tefek ağrılar olabilir vücudunda, iç organlarında. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Ama sağlıkla ilgili hani bir konu olursa mutlaka bir uzmana gözükmende fayda var açıkçası. Şimdi burada bak arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Resmen böyle otoriteye karşı gelmek var. Dediğim gibi baba olabilir, patron olabilir, herhangi bir konu olabilir. Çok sıkı bir mücadelem var. Birilerine karşı inanılmaz böyle bir nasıl para ile ilgili bir mücadele ya karşı karşıya gelmek var. Ayın 17'sine kadar 7 vurgusu, ayın 17'sine kadar dikkat et. Ayın 8'i zaten 7'sinde izleyeceksin, belki 8'inde izleyeceksin. 18'i 28'i bu tarihlere dikkat et. Kariyerinle ilgili, parayla ilgili beklediğin haberler varsa bu tarihlerde sana gelecek. Şimdi burada tartışma, münakaşa, güç mücadeleleri, bunlara karşı dikkat et. Bu konuda hak arayışı noktasında dengeli davranman çok önemli. Çünkü burada sıkı bir hak arayışı var. Aldatılma, kandırılma, ihanet ayın 13'üne kadar sevgili Kova burcu. Fakat bazılarınız için önümüzdeki 2 aylık süreye kadar bu süreç gidebilir. Ama şöyle bir durum var. 2 ay boyunca mücadele edeceksin demiyorum. Hakkın olanı alma noktasında sıkı bir savaş içerisine giriyorsun. Ve Haziran ayının dışına da çıkacak bu durum. Yani önümüzdeki 2 ay boyunca gözünü resmen hedefe dikiyorsun. Yani diyorsun ki ben artık kendi imparatorluğumu kuracağım. Bazılarına dava açabilirsin. Davalık mahkemeli konuların varsa. Burada ben sana direkt şunu söyleyeyim. Hatta direkt konuya geçeyim. Davalık mahkemeli konuların varsa, parayla ilgili hak arayışın varsa, dediğim gibi yani bu yakınlarında olabilir, iş çevresinde olabilir. Neyse bu. Sıkı bir mücadele veriyorsun ve burada hakkın olanı alıyorsun. Parayla ilgili, kendi imparatorluğunu kurmayla ilgili, gücünü elde etmeyle ilgili ve bir şeyleri başarmayla ilgili gücün olacak, yani öyle söyleyeyim. Burada çok güzel bir güç vardır ve hani rakiplerinin, düşmanlarını ya da sana karşı gelecek olan kişileri dize getirmek vardır.
Ve burada baba tarafından arkadaşlar maddi manevi destek gelebilir. Hani hayır benim babamda sıkıntılarım var diyen arkadaşlarım varsa ya baba ya patron ya eril figürler. Hani başta bir sıkı bir mücadele var fakat sonrasında gelecek olan maddi manevi destek var. Bazılarınızda araç alma, araç değiştirme gibi konular gündeminize gelebilir. Ve böyle yolculuklar, işlerini halletmek için birazcık böyle angarya işlerle de çok uğraşıyor olacaksın. Şimdi onları geçtik. Bu ay sen o kadar böyle etkileyici olacaksın ki sevgili Kova burcu. O yüzden cesur olman, cesurca hareket etmen ve kendine güvenmen Haziran ayında senin için çok önemli. Bazılarınız kendi işinizi, kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Bunun için çok kararlısınız. Bir de 3. hafta yine dikkat edin arkadaşlar. 3. hafta bir hata, bir yanlış, bir hayal kırıklığı olabilir. Mesela ayın 13'ü gibi de olabilir, çalışabilir. 23'ü gibi de çalışabilir. Herkeste bu enerji farklı çalışabilir açıkçası. Şimdi burada kendi işini kurmak, bir şey başlatmak ya da bir yere bir şirkete bağlı olarak çalışıyorsan, her meslek grubundan ve her yaş grubundan arkadaşım izlediği için herkes kendi durumuna göre alsın. Burada senin duruşun, tavrın, yeteneklerin, potansiyelin insanları o kadar çok etkileyecek ki o yüzden şundan çıkman lazım. Bak zaten yapmak istediğin bir şey var senin. Adım atmak istediğin bir iş, bir proje, açmak istediğin bir şirket neyse ya da girmek istediğin bir iş. Para konularında hatta bazılarınız arkadaşlar 2 gelir kapısı elde edebilirsiniz. Ya da hali hazırda yapmış olduğun bir iş, bir mesleğin varsa onunla ilgili farklı bir alana kayabilirsin. Elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum gibi durumlar seni birazcık hapsedebilir. Fakat dengeli cesaretten bahsediyorum. Evet hani deli cesareti dedik ama hani uçuk cesaretten bahsetmiyorum. Cesaretin sana çok kazandıracak sevgili Kova burcu. Kendi kendini bloke ettiğin durumlar söz konusu. Bazılarınız belki de sadece bu durumdasınız. Bakın şimdi enerji okuması ya arkadaşlar. Aktif olarak çalışma hayatı olan arkadaşlarım varsa, aktif olarak hayatın içine akan arkadaşlarım varsa siz direkt hani bu enerjiye maruz kalacaksınız. Yani bu olayları yaşayacaksınız. Ama hani hiçbir şey yapmayan arkadaşlarım varsa belki de bazılarınız sadece buna hapsolabilirsiniz. Çünkü burada bir kısım Kova burcu arkadaşım eğer hani bir yere bağlı olarak çalışıyorsan orada da parlamak var. Fikrin, yaptığın işin, bir önerin. Ama bir yere bağlı olarak çalışsan da yine kendi işini kurmayla ilgili bir süreci başlatmak var. Dediğim gibi zaten kendi işin varsa, kendi mesleğin varsa, mesleğin ne olursa olsun hiç fark etmez. Farklı bir dal, farklı bir sektör. Ve bunun için mücadele veriyorsun. Yani hak arayışı mücadelen o kadar yüksek ki ve bu 2 aylık süreç bu devam edecek. Ama olayların üstesinden çok güçlü bir şekilde geleceksin. Sevgili Kova burcu. Güçlü bir şekilde geleceksin. Para harcamalarına dikkat et, dengeli hareket etmeye dikkat et açıkçası. Cesaretin çok yüksek. Hatta bazılarınız arkadaşlar hani böyle tam olarak bilmediğiniz bir meslekte bile gerçekten güçlü başarıları imza atabilirsiniz. Ve burada bir teklif, bir terfi, bir ilerleme ya da senin başlatabileceğin bir iş söz konusu. Kararsızlığa çok dikkat et çünkü burada ciddi bir gözü karalılık vardır. Gözü karalılık, yani diyorsun ki ne olursa olsun ben bu sorunu çözeceğim, ben bu işi başlatacağım, ben bu eylemi gerçekleştireceğim. Ama dikkatli ve tedbirli olman lazım. Bunu sakın ihmal etme. Bunu ihmal etme. Ve beklediğin haberler varsa bazılarınızın yurt dışıyla bağlantılı konular, yeteneklerinizi kullanmak, bu güç, cesaret sana verilecek. Yani bütün elementler sende. Sevgili Kova burcu, yani kovalarda enerji çok güzel aktı arkadaşlar. Bakalım şöyle bir ne gelecek diyelim. Yani seni geceleri uykusuz bırakan bir konuyla ilgili de sıkı bir mücadelen var. Birileri karşında kas katı duruyor. Sen onların karşısında daha katı bir şekilde duruyorsun. Ben burada ne gördüm biliyor musun? Sen o kadar desteklisin ki hani ben her zaman diyorum ya, açılımlarım, enerji okumalarım, kalbi, gönlü, ruhu güzel arkadaşlarım içindir sevgili Kova burcu. Burada aynı zamanda ilahi adaleti de göreceksin. Çünkü neden? Pek çoğunuz için arkadaşlar geçmişten beridir gelen bir sıkıntı var. Kariyerinizle ilgili, genel hayatınızla ilgili. Artık hani bir şeylere res çekiyorsun. Mücadelen var, çok büyük şans da var, öyle söyleyeyim sana, yani bu çok güzel. Ve hani önümüzdeki bakın 2 yıl boyunca belki
2 yıl boyunca güzel kazançlar elde etmek. Yani bir temel oluşturuyorsun ve bu hani sorunsuz bir şekilde belki bir iki ay daha mücadele edeceksin ama hani burada 2 ay mücadele edeceksin demiştim ya. Buradaki 2 aylık mücadele daha çok böyle sorunları çözmek için. Ama sonrasındaki 2 yıl rahata erme ile ilgili bir etkiden bahsetti. Adalet. Yani öyle olmaz böyle olur diyorsun günün sonunda sevgili Kova burcu ve gerçekten Pio böyle kis 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 gülebilirsin. Seni aşağıya çekmek isteyen kişilere karşı tek tavsiyem dengeli ol. Aşırı uçlarda gezmemeye dikkat et sevgili Kova burcu. Bunun sonunda başarı senden yana. Aklınla, mantığınla, merhametinle, vicdanınla, uçluğunla, yeteneklerinle hepsini dengeli kullanmak senin için çok ama çok önemli olacak dedi. Peki bir de Emma'nın günlüğünü alalım bakalım ne gelecek. Sevgili Kova burcu arkadaşım için Haziran ayı mesajı nedir? Sevilme ihtiyacı, sevilmeye çok ihtiyacım var dedi. Her şeyden önce kendini sevmek çok önemli olacak. Kendine küçük jestler yapabilirsin. İntikam. Bu duyguya karşı dikkat et. Hani az önce bir şey söylemiştim ya, kendi hakkını arama noktasında evet bunu yap. Ama aşırı uçlarda kaçınmamaya dikkat et. Tamam. Mesajlar bu şekilde. Peki bakalım diğer etkiye. Hırs yapma. Evet çok hırslısın. Çok hırslanacaksın. Yani o para benim olsun, o iş benim olsun, çok başarılı olacağım. Yeter artık. Yetti artık dediğim bir durum var yani. Keder ve elem, işte bu yüzden diyorum dengeli hareket etmen çok önemli. Şans senden yana, sistem senden yana, ilahi adalet senden yana. Ama hani böyle yüzdüm kuyruğuna geldim deyip de bir şeyleri sakın, yani dengeli davran sevgili Kova burcu. Kartların mesajı ölü taklidi, işte bu. Bazı noktalarda ölü taklidi yapmak çok önemli olacak senin için. Tabii bunu hani herkesin kişinin yani farkındalığına göre değişir. Yani şöyle düşün, şöyle örnek vereyim. Birinin canını yakmak değil. Hani zaten söylüyorum her zaman. Şöyle arkadaşlar, zaten hani olgun ve bilge ruhlar, iyi insanlar kimsenin canını yakmaz. Kimseye haksızlık, adaletsizlik yapmaz. Burada şöyle, birileri seni yanlışa itmek isteyebilir. Bile isteye kışkırtmak isteyebilir ki pek çoğunuz için baba, patron o olmayabilir. Koç burcundan biri olabilir. Ateş etkili bir koç daha baskın. Bir rakip, bir düşman da olabilir. Bu mücadele verdiğiniz kişi veya durumlar neyse. Bile isteye seni yanlışa sürüklemek isteyebilir. İşte orada görmemezlik, duymamazlık, ölü taklidi. Bu. Şimdi arkadaşlar melek kartı alalım Kova burcu arkadaşlarım için. Bakalım ne gelecek diyelim. Mesaj nedir? Yeni bir dünya. İşte çok güzel sevgili Kova burcu. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Çünkü sen bunu hak ettin. Hatta bence yorum kısmına da bunu yazabilirsin. Yeni bir dünya. Ne yazacaksın ki? Ne yazabilirsin? Hak ettiğim yeni ve bereketli, ışık, huzur, bolluğun, bereketin olduğu yeni dünyayı hak ettiğim ama hazırım ve onu yaşıyorum çünkü ben bunu hak ettim yazabilirsin. Ve ışık işçisi, işte bu yüzden diyorum yani ne olursa olsun kötülük, yani sen asla o tuzaklara düşme. Sen bir ışık işçisisin, dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın dedi. Bakalım yani burada bir önderlik, liderlik yapmak var ama o etkilere dikkat et, yani uyarılara lütfen dikkat et dedi. Ve değişim rüzgarları, duruma farklı açıdan bakmaya ne dersin diyor. Ve simyasal dönüşüm. İşte bakın meydan okuma arkadaşlar. Demişti ki bakın diyor ki her meydan okuma veya her zorluk bir hikmet dersi ve bir öğretidir dedi sevgili Kova burcu. Peki bir de buradan alalım arkadaşlar. Kova burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir? Her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkma, güvenli bir dönemdesin. İşte bu yüzden diyorum o ilahi adaleti hissedeceksin. Yani pek çoğunuz için geçmişten beridir gene bu kadar da olmaz ki dediğiniz haksızlıklar da yaşanmış arkadaşlar. Ve bağlantı, birisine karşı bu arkadaş da olabilir, bir rehber de olabilir, herkes olabilir, aşk ilişkisi de olabilir. Ya da bir şey olabilir arkadaşlar. Bunu hissel olarak hissedersiniz zaten. Birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Ona güven. Onun arkadaşlığı pek çok nimet getirecek dedi ve açıyorum ve rüyalar.
Rüyalarına dikkat et. Sana aklındaki konular hakkında zengin bir içgörü sağlayacak dedi. Bu da çok güzel bir mesajdı sevgili Kova burcu. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Sağlık, huzur, bolluk, bereket hayatına, öğretileri ve sınavları en kolay şekilde tezahür etsin diyorum. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.